Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu videomuzda sizlerle birlikte 18 liradan dolarda terste olan ve 1000 liradan gram altın tarafında terste olan arkadaşların bu fiyat aralıklarında tekrardan zararlarını çıkartabilecekler mi ve tekrardan kar pozisyonlarına geçebilecek mi? Bu teknik analiz videomuzda sizlerle birlikte bunu değerlendireceğiz ve böyle bir ihtimalin olup olamayacağını ve böyle bir ihtimalden nasıl kurtulabileceğinizle ilgili bir video olacak. Videomuza geçmeden önce kanalımıza bir beğeni atar ve kanalımı şu an dışarıdan seyreden abone olmamış arkadaşların hepsini de kanalımıza abone olmaya davet ediyorum arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım, 4 saatlik grafiğimize baktığımız zaman 4 saatlik grafik üzerinde bizlerin takipte kaldığı, özellikle dolar kurunda terste olan arkadaşların takipte olması gereken bir çanak formasyonumuz mevcut. Bu çanak formasyonumuzu takip ettiğimiz zaman dolar TL kurunda tekrardan 18'li seviyelere dolar TL kuru çıkabilir mi? Şimdi sizlerle birlikte bunu burada teknik analiz yöntemini kullanaraktan bakacağız. Önce temel analiz olarak dolar TL kuruna baktığımız zaman dolar TL kurunun tekrardan ileri yönlü ataklar yapabilme olasılığı var mı? Bunu enflasyona baktığımız zaman enflasyondaki sürecin geriye yönük işlemediğini hepiniz zaten marketlerdeki gıda alışverişlerinizde veya arabanızda kullandığınız benzin ve motorun fiyatlarında görebiliyorsunuz. Yani fiyatlar geriye gelmiyor arkadaşlar. Benim buradan anladığım kadarıyla yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir arkadaşlar. Burada sadece kendi kişisel öngörülerimi sizlerle birlikte paylaşıyorum. Yani piyasada zaman içerisinde tekrardan bir 18'li seviyelere doğru giden bir dolar TL kuruyla karşılaşabiliriz. Yani şu an itibariyle baktığımızda 13 TL altında fiyatlanmak istemeyen bir dolar TL kuru ve bu fiyat aralığından sürekli alımlarla karşılaşan bir dolar TL kuru maalesef ki istiyoruz. Gönül ister ki enflasyonun düşmesi, yukarıda terste olanların yukarıdan satması, dolar TL kurunun da aşağı yönlü hareketler göstererekten dolar miktarınızı arttırma yoluyla arkadaşlar daha fazla dolara sahip olmanız ve bu esnada da piyasadaki fiyatların aşağı yönlü düşmesi, işçinin, memurun, çiftçinin bir nebze de olsa rahatlayabilmesi, üretim tarafında olan insanların da bu düşük enflasyon ortamında üretimlerini arttırabilmesi. Yani dolar TL kuruyla ilgili ve enflasyonla ilgili bizler üretim tarafını arttıramadığımız sürece arkadaşlar maalesef ki dolar TL kurunda yukarı yönlü hareketler hala devam edecek gibi gözükmekte. Çanak formasyonumuzda dolar TL kurunun 18 TL'lere gitme sürecinin bozulabilmesi için teknik analizde baktığımız zaman şu şekilde sizlerle birlikte bunu buradan inceleyelim. Evet, şuradaki çanak kulp. Buradaki çanaktaki hareketin bozulabilmesi için kulbun alt seviyesinde kapanışlar görmemiz lazım. Burada da bizlerin kulbun alt seviyesinden geçen bölgemizde dolar TL kurunda 12.70 seviyesine tekabül ediyor. Demek ki dolar TL kurunda 12.70 seviyesinin altında bir kapanış görmedikçe bizlerin burada izlediğimiz çanak formasyonunun hedefi derinlik kadar olacaktır. Buradaki derinliği de sizlerle birlikte hesapladığımız zaman, evet, şöyle yukarı yönlü aldığımız zaman çanağın üst tarafından, evet, gördüğünüz gibi buradaki hedef noktası dolar TL kurunda tekrardan bir 17 TL civarına doğru dolar TL kurunun yukarı yönlü hareket etme ihtimalinin oldukça fazla olduğunu bizlere gösteriyor. Şimdi bu çanak seviyesinin çalışabilmesi için de arkadaşlar şurada gördüğünüz 14 TL seviyesi üzerinde dolar TL kurunun kapanışlar yapması şart. Bizler ilerleyen günler içerisinde 12.70 seviyesi altında bir kapanış görmediğimiz müddetçe, bakın buradaki şerrimiz buradaki çanağın kulp mesafesinin altında.
bir kapanış yapmaması. Buradaki bir kapanış eğer ki bizler görürsek dolar TL kurunda aşağı yönlü hareketler 11.35 seviyesine doğru gerileyebilir. Fakat benim beklentim tekrardan artık bundan sonra dolar TL kurunda 9.50-10 seviyelerinin bir daha görülmeyeceği yönünde. Tabii hiçbir şey için kesinlik söyleyemeyiz. Teknik analize baktığımız zaman benim için artık 12.70 üzerinde dolar TL kuru tutunmasına devam ettiği sürece de ilerleyen günlerde 14 TL önemli direnç seviyesini yukarı yönlü tekrardan test edeceği yönündeki beklentilerim var. Evet sevgili dostlarım, buradaki çanağın 12.70 üzerinde kaldığı her süre tekrardan yukarı yönlü 18 liralardan terste olan arkadaşlar için bir umut olacaktır diye ben bunu düşünmekteyim. Ayrıca aşağıdan bizim şuradaki yuvarlak içerisinde gösterdiğim trend çizgimiz var. Aşağı yönlü, aşağıdan yukarıya yönlü çizdiğimiz bir trend çizgisi ve bu trend çizgisinin de alt tarafı 13 lira seviyelerinden geçmekte. Yani kabaca bu kulbun alt tarafından bunu aldığımız zaman 12.70, 13.10 civarlarına denk gelen bir trend çizgimiz var ve bu trend çizgimizde henüz hala da aşağı yönlü kırılmış değil. Ayrıca bizler FED tarafına baktığımız zaman FED tarafının da Mart ayı ile birlikte faiz arttırma sürecine başlama işlemlerini oldukça güçlü tutması, FED üyelerinin yaptığı açıklamalardan da enflasyonist baskıyı, ABD'deki enflasyonist baskının daha da ileri ve geri dönülemeyecek bir sürece girmemesi için ABD'deki FED üyeleri de enflasyonda bir an önce faiz arttırımlarına başlanması yönündeki telkinlerini sürekli dile getiriyorlar. Powell da enflasyonun %2 seviyelerine düşeceği inancı vardı. Fakat Powell da son zamanlarda bu inancını yitirmiş durumda ve artık ABD'deki enflasyonun da kalıcı olduğuyla ilgili buna kendini alıştırmaya başladı. Bütün bunların neticesinde ABD'deki enflasyonist sürecin faiz arttırımlarıyla baskılanmak isteyeceği bir süreçte önümüzde mevcut. Bizlerin TÜİ'nin açıkladığı %36 enflasyon, fakat piyasaların, reel kesimin hissettiği %70, %80 civarındaki enflasyon oranının da maalesef ki geriye gelmediği göz önünde bulundurularaktan burada dolar TL kurunda 12.70 artık önemli bir destek ve bu formasyonun teknik olarak da çalışması durumunda, yani 14 TL üzerinde bir kalıcılığa başlaması durumunda dolar TL kurunda şurada ilk etapta göreceğiniz 15-25 seviyesi önemli bir seviye olacaktır. Ve onun üzerinde de arkadaşlar dolar TL kurunda ilerleyen günlerde tekrardan 18 TL'ler civarına doğru buradaki formasyonun çalışma olasılığı da oldukça yüksek. O yüzden dolar TL kurunda bizlerin en önemli takip etmesi gereken, orta bazlı ve uzun bazlı yatırımcıların takip etmesi gereken seviye, şimdilik izleyeceğimiz önemli seviyemizde buradaki çanak kulp ve çanağın 14 TL seviyesi üzerinde kapanışlara başlayıp başlayamayacağı yönündeki yön seviyesi olacak. Ayın 20'sinde Merkez Bankası faiz kararları açıklanacak. Bu faiz kararları neticesinde bizler tekrardan bir 100 bas puanlık veya 200 bas puanlık bir faiz indirilme yönüne gider isek de buradaki 14 TL seviyesi dolar TL kurunda ben yukarı yönlü kırılacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yani bu faiz indirimiyle birlikte bizler 14 TL üzerinde 14, 15, 25 bant aralıklarına yerleşebiliriz. O yüzden dolar TL kurunda bu ayın 20'sinde açıklanacak olan karar önemli bir karar. Bizler tarafından ve dolar fiyatlarını takip eden arkadaşlar tarafından önemli bir seviye olacak arkadaşlar. Belirli bir seviye olacak. Umarım şu ana kadar videomuz açıklayıcı olmuştur. Anlaşılmayan herhangi bir durumda olmamıştır. Elimden geldiği kadar da dolar kurunu sizlere
anlayabileceğiniz şekilde basitleştirilmiş bir durumda anlatmaya çalışıyorum. Yani dolar TL kurunda yukarılardan terste olan arkadaşlarımız buradaki formasyonun çalışması durumunda ilerleyen günlerde tekrardan bir 18 TL fiyatlamasını dolar TL kurunda görebilirler arkadaşlar. Bunun için de 12.70 buradaki çanak formasyonumuzu unutmamakta fayda var. Evet, şimdi altın tarafına geçelim. Altın tarafında bekleyen arkadaşlar için gram altını analiz yapalım. Bakalım gram altında 1000 liralar seviyesinden terste olan arkadaşlar için durum ne şekilde? Evet, gram altına doları eklediğiniz zaman birebir arkadaşlar grafiğinin de dolar bazlı gram tarafında yükselişler yaşandığı için görüyorsunuz ki gram altında da aynı dolar TL benzeri bir oluşum mevcut. O yüzden gram altındaki arkadaşların da çanak formasyonunu dikkatli bir şekilde takipte kalmalarında fayda var. Gram altın tarafında önemli bir seviye, yani burada da bir kulp seviyesinin geçtiği seviye bizler için 745 seviyesinden geçen bölge. 745 seviyesinin üzerinde de bu çanağın tekrardan yukarı yönlü kırılabilmesi için 810 seviyesi. Evet. Hemen çizelim. Evet, şurada bir çanak bölgemiz bizler için 745 dedik. Yani bu 745 seviyesi altında, gram altında kapanış olmadığı sürece yukarıda çalışacak bir 810 direnç bölgesi gram altında gözüküyor. Yani gram altında ilerleyen günlerde dolar bazlı etkilerinden dolayı 810 seviyesini yukarıya yönlü kırdığı zaman arkadaşlar, şurada da bir 630 seviyesi gram altında aşağıda. Bizlerin tekrardan gram altın takip eden arkadaşların da ilerleyen günlerde şuradaki çukur mesafesi kadar yukarı yönlü hareket gram altında tekrardan 1060 TL'ler civarına doğru giden bir gram altın seviyesi bizlere getirebilir. Bunun da gene arada bir direnç noktası 885 direnç noktası olarak gram altın takip eden arkadaşlar için önemli bir seviye. Tabi bu iki analizimiz orta vadeli bir analiz. Gram altın ve dolar TL kuru ile ilgili yaptığımız analiz orta vade bir analiz ve çanakların kulp seviyelerinin aşağı yönlü kırılmaması durumunda çalışabilecek seviyeler. Eğer ki bu seviyeler yukarı yönlü çalışabilir ise arkadaşlar, bu seviyelerin üzerinde bizler haftalık ve günlük kapanışlar görmeye başlar isek ve 745 altında bir kapanış gram altında da görmez isek, gram altında tekrardan seviye ilk etapta 810 direnci ve yukarısında 885 ve 1060 direncine doğru gram altının da tekrardan yukarı yönlü hareket ihtimali var. O yüzden yukarılardan terste olan arkadaşlar buradaki çanak formasyonunun çalışması durumunda ilerleyen günlerde tekrardan terste kalma pozisyonlarından kurtulabilir. Bu teknik olarak şu an için mümkün gözükmekte. Tabii ki şerrimiz nedir? Kulpların aşağı yönlü kırılmaması durumunda. Evet sevgili dostlarım, bu videomuzda sizlerin tekrardan terste kalıp bu ters seviyelerinden kurtulabilir misiniz şeklindeki sorularınızı teknik analiz yöntemini kullanaraktan bulmaya çalıştık. İnşallah videomuz size faydalı olmuştur. Eğer ki faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanalımıza bir beğeni atmayı ve tekrardan kanalıma abone olmamış arkadaşları mutlaka kanalıma abone olmaya davet ediyorum. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.